Biri sana bakıyor ve çok içten bir şekilde seni seviyorum diyor. Veya sadece şey diyor, seninle vakit geçirmeyi seviyorum, seninle olmayı seviyorum. Hı hı, evet. O anı zihninde bir canlandırmanı istiyorum şu an. Ses tonu o kadar samimi ki gözlerinin içi gülüyor sana bakarken. Yani her şey tam da olması gerektiği gibi aslında. Sakin, güvenli ama senin içinde bir yer o an aniden geriliyor. Görünmez bir cam iniyor aranıza o an. Tam olarak bir cam. O sevgi, o güzel söz, o sıcaklık o cama çarpıp yere düşüyor sanki. İçine tam olarak yani gerçekten sızamıyor bir türlü. Ve hemen ardından içeriden o çok tanıdık, o çok sessiz ve soğuk ses fısıldamaya başlıyor. Diyor ki, gerçeği bilse. Yani beni gerçekten bütün o karanlık köşelerimle, bütün o eksiklerimle tanısa kesinlikle sevmezdi. Ya da şöyle diyor o ses, neden ki? Bende sevilecek ne var ki şu an? İşi düştü herhalde. Ya da nasıl olsa bu da çok uzun sürmeyecek, yakında anlar gerçeği deyip itiyoruz o sevgiyi. Biliyor musun, hayatımız boyunca o kadar sık yaşıyoruz ki biz bunu. Evet ya, çok sık. Ve sadece romantik ilişkilerde değil kastettiğim. Yani iş yerinde biri projemizi övdüğünde, bir arkadaşımız bizim için fedakarlık yaptığında, hatta sokakta yürürken biri bize içtenlikle gülümsediğinde bile neden o sevgiyi, o takdiri olduğu gibi alamayıp hemen o camın arkasından itiyoruz? İşte bugün burada, bu masanın etrafında seninle tam olarak bu hissi konuşmak istiyoruz. Amacımız o camın neden orada durduğunu, o fısıldayan sesi, o kilitli odaya kimin koyduğunu anlamak. Kesinlikle. Yani buraya böyle psikolojik teorileri bir ders gibi anlatmak için oturmadık. Biz bugün bu çok ağır, insana kendini inanılmaz yalnız hissettiren o yükü yavaşça, hiç acele etmeden bu masanın üzerine bırakmak ve ona birlikte yargılamadan bakmak için buradayız. Sadece bakmak, evet. Çünkü o camın arkasındaki his, günlük hayatta adını pek doğru koyamadığımız bir his. Çoğu zaman biz buna sadece özgüven eksikliği ya da utanç deyip geçiyoruz. Ama utançtan çok daha karanlık, çok daha derin bir yerde duruyor bu. Burada biraz durmak istiyorum ben. Utanç ile bu hissettiğimiz o sevilmeye layık olmama hali arasındaki fark tam olarak ne? Çünkü hani dışarıdan bakınca ikisi de aynı şeymiş gibi hissettiriyor bana. Hı hı. İkisi de insanın omuzlarını çökerten, yüzünü kızartan hisler sonuçta. Haklısın. Birbirine çok karışıyorlar aslında ama mekanizmaları birbirinden tamamen farklı. Şöyle düşün, utanç dediğimiz şey eylem odaklıdır. Utanç şey demektir, ben kötü bir şey yaptım. Bir eylem yani. Aynen öyle. Bir hata yapmışsındır, birini kırmışsındır. Bunun ağırlığını taşırsın. Yani utançta telafi etme şansın vardır her zaman. Özür dilersin, düzeltirsin, daha çok çalışırsın. Ama bu bahsettiğimiz o camı indiren his çok daha derindir. O his ben kötü bir şey yaptım demez, Ne der? doğrudan ben kötüyüm der. Ben temelde özünde kusurluyum ve bu yüzden sevilmeye layık değilim. Kötü bir şey yaptım ile ben kötüyüm arasındaki o devasa uçurum. Kesinlikle. Yani biri davranışla ilgili, diğeri doğrudan senin varoluşunla, kimliğinle ilgili. Sanki şey gibi içeride karanlık bir odada saklanıyoruz ve biri kapıyı çaldığında, sevgiyle o kapıya vurduğunda içeriden bağırıyoruz burada kimse yok diye. O kadar doğru ki bu alayorici ve işin en zor yanı ne biliyor musun? Bu hissin kelimelere dökülmesi, mesela bir arkadaşına kahve içerken yüksek sesle söylenmesi neredeyse imkansızdır. Söyleyemeyiz, hayır. Çünkü ben sevilmeye layık biri değilim cümlesini sesli olarak söylediğinde o an zihin bunu o kadar gerçek algılar ki sanki bunu dillendirirsen evrendeki herkes bunu duyacak ve evet haklısın biz de zaten öyle düşünüyorduk diyecekmiş gibi gelir. Evet ya, onaylayacaklar korkusu. Bu yüzden bu his hep sessiz tutulur. En derinlerimizde o kimsenin görmediği köşede durur. Geçenlerde bir yerde okudum, kendi hayatımda da çok hissettim bunu. Bu durumu eski bozuk bir bilgisayar yazılımına benzetiyorum ben. Nasıl yani? Şöyle, sanki sistemimize yıllar önce kurulmuş, güncelliğini tamamen yitirmiş bir antivirüs programı var. Dışarıdan çok saf, çok temiz bir sevgi dosyası geliyor sana doğru. Ama senin o eski yazılımın bunu tanımıyor. Bu çok yabancı, bu zararlı olabilir diyor ve hemen alarm verip o sevgiyi karantinaya alıyor. İçeri girmesine kesinlikle izin vermiyor. Çok güzel bir benzetme bu. Hı hı.
Biz de yıllar geçtikçe bu yazılım kendiliğinden düzelir diye bekliyoruz. Ama üstünü örttükçe o sessizliğin içinde o virüs daha da güçleniyor aslında. Peki bu eski yazılım o sisteme nasıl yüklendi? Madem bu kadar köklü ve insana zarar veren bir his, bu aklımıza hemen o kritik soru geliyor. Biz bu hisle mi doğduk? Yani bu bizim karakterimiz mi, hamurumuzda mı var? Yoksa bu kod o sisteme sonradan mı yazıldı? Çoğumuzun düştüğü en büyük yanılgı bu zaten. Yani ben yıllarca bunun kendi tuhaf yapım, kendi huysuz karakterim olduğunu sandım. Ben böyle biriyim, sevgiyi alamıyorum deyip işin içinden çıkıyordum. Yalnız değilsin bunda. Oysa hepimiz biliyoruz ki çocukluğumuz bizi şekillendirir. Yani bu yeni bir bilgi değil. Ama John Bowlby gibi isimlerin o erken dönemlere dair yaptığı çalışmalara baktığımızda, o senin antivirüs yazılımı dediğin mekanizmanın arka planı çok daha mekanik, çok daha hayatta kalma odaklı bir şey değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Bowlby'nin bu keşfini bir teori gibi değil de insanın hayatta kalma rehberi gibi okumak lazım bence. Bir insan yavrusunu düşün, dünyaya geldiğinde tamamen çaresiz. Sevilip sevilmeyeceğini, bu dünyada güvende olup olmadığını, bir yeri olup olmadığını tamamen kendisine bakan kişiden öğreniyor. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu o kişinin gözlerinden okuyor yani. İbaret. Eğer o ilk dönemlerde tutarlı, sıcak, orada olan bir ilgi varsa, bebek içgüdüsel olarak şu kodu yazıyor sisteme. Ben güvendeyim. Benim ağlamam duyuluyor. Demek ki ben değerliyim. Hı hı. Ama ya ilgi tutarsızsa, bazen varsa bazen yoksa. Ya da ebeveyn fiziksel olarak hep o odanın içindeyse ama duygusal olarak çok soğuk, mesafeli veya kendi dertlerinde kaybolmuşsa, işte o zaman o küçücük sistem büyük bir kriz yaşıyor. Ama bekle bir dakika. Beni hep düşündüren şey şu olmuştur burada. 6 aylık ya da 1 yaşındaki bir bebeğin ben kusurluyum gibi derin felsefi bir çıkarım yapacak bilişsel kapasitesi yok ki. Yani kelimeleri bile bilmiyor bu çocuk. Bu inanç o yaşta nasıl yerleşiyor o zaman? İşte işin bütün sırrı burada. Bu bilişsel, mantıksal bir düşünce değil ki, bu sinir sisteminin bir adaptasyonu. Şöyle düşün, bir bebek için ona bakan kişi hayatta kalmasının tek yoludur. Evet, ona muhtaç. Eğer o kişi soğuksa veya tutarsızsa, bebeğin beyni bana bakan kişi sorunlu, bu dünya tehlikeli bir yer diyemez. Çünkü o devasa yetişkini suçlamak, o tutunduğu tek dalı kesmek demektir. Sistemi tamamen yok olma korkusuna, güvensizliğe sürükler. İnanılmaz. Yani onu suçlayamaz çünkü ona mecbur. Tam olarak bu. Bunun yerine hayatta kalma içgüdüsüyle çok daha güvenli bir illüzyon yaratır zihin. Dünyayı ya da bakım vereni değil, doğrudan kendini suçlar. Sinir sistemi sessizce bende bir sorun var der. Ben yeterince uslu değilim, ben yeterince iyi değilim, o yüzden bu sevgi bana gelmiyor. Neden bunu yapar biliyor musun? Neden? Yani kendini suçlamak nasıl bir hayatta kalma mekanizması olabilir ki? Kulağa çok mantıksız geliyor. Çünkü eğer sorun bendeyse, bu bana bir kontrol hissi verir. Aa, Eğer yeterince uslu olursam, eğer mükemmel olursam, ağlamazsam, ileride bir gün o sevgiyi alabilirim umudunu yaşatır çocuğa. Yani o sevilmeye layık değilim inancı, o çocuğun o devasa ve soğuk dünyayı anlamlandırmak ve hayatta kalmak için bulabildiği tek çareydi. Biliyor musun, bunu hiç bu şekilde düşünmemiştim ben. Tüylerim diken diken oldu şu an. Yani benim yıllardır benim karakterim sandığım, kimseye söyleyemeyip utandığım o değersizlik hissi aslında küçücük bir çocukken o korkutucu evrende hayatta kalmak için kendi kendime yazdığım bir koruma algoritmasıydı. Hı hı. Bu inancı ben koymadım ki oraya. Bu sadece o günkü şartlarda bir hayatta kalma formülüydü. Zekice bir formül hem de. Aynen öyle. Çok zekice bir koruma kalkanı. Bu yüzden bu senin kaderin ya da genetik karakterin değil. Bu sadece elindeki o çok kısıtlı verilerle dünyayı okuyan bir çocuğun çaresiz çözümüydü. Peki ama tamam, diyelim ki bu mantıklı. O günkü yaşımızda bu kodu yazdık, bizi korudu. Peki bugün 30'lu 40'lı yaşlarımızda yetişkin aklımızla bunu sadece eski bir hikaye olduğunu bildiğimiz halde neden hala aynı tepkiyi veriyoruz? Evet. Yani biri bize içtenlikle yaklaştığında neden zihnimizde uçuşan soyut bir düşünce olarak kalmıyor bu? Neden kaslarımız geriliyor? Neden birisi sevgi gösterdiğinde omuzlarımız içe çöküyor aniden?
Neden birisi güzel bir söz söylediğinde gözlerimizi kaçırıp nefesimizi tutuyoruz? Bu mekanizma nasıl hala böyle çalışabiliyor? Çünkü bedenin olan biten hiçbir şeyi unutmuyor. Asla unutmuyor. Psikiyatrist Bessel van der Kolk'un çok sevdiğim, çok sarsıcı bir ifadesi var bununla ilgili. Beden olan biten her şeyin skorunu tutar der. Skorunu tutar. Evet, yani zihnin o çocukluk anılarını unutmuş olabilir. Hatta sen yetişkin halinle "ya benim çocukluğum gayet iyiydi" de kendini ikna da etmiş olabilirsin. Ama o eski antivirüs yazılımı beyninin mantıklı düşünen ön lobunda değil, doğrudan duyguları ve tehlikeyi algılayan çok daha ilkel olan o kısımda, amigdalada saklanıyor. Yani amigdala bozuk bir duman dedektörü gibi çalışıyor içimizde. Harika bir benzetme, tam olarak öyle çalışıyor. Bedenin çok erken yaşta bir denklem kurdu. Yakınlık eşittir öngörülemezlik, öngörülemezlik eşittir tehlike. Sevgi ve yakınlık senin sistemine o kadar yabancı bir veri olarak kaydedilmiş ki zamanında, bugün biri sana gerçek bir sevgiyle yaklaştığında o duman dedektörü hemen ötmeye başlıyor. Beden bunu bir hediye olarak değil, doğrudan bir tehdit olarak algılıyor. Savaş ya da kaç diyor yani. Kesinlikle ve mantıklı beynin devreye girmeden çok daha önce kasların kasılıyor, nefesin sığlaşıyor, kaçmaya veya savaşmaya hazırlanıyorsun bedensel olarak. Sistem yabancı madde girdi hemen at diyor. Yani kendi hayatımdan bir anı düşündüm sen duman dedektörü derken. Geçenlerde bir yemekteyiz. Çok değer verdim bir arkadaşım. Herkesin içinde bana dönüp gerçekten çok samimi bir şekilde "Senin bu analitik düşünme yeteneğine çok hayranım, iyi ki varsın." dedi bana. Ne kadar güzel bir söz. Değil mi? Yani normal şartlarda ne beklersin? İnsanın içinin ısınmasını, mutlu olmasını, teşekkür etmesini beklersin. Ama ben o an fiziksel olarak masadan geriye doğru kaykıldığımı hatırlıyorum. Bedenin geri çekildi. Evet, omuzlarım kasıldı. Hemen göz temasını kestim onunla. Ve "aman canım, analitiklikten değil, çok takıntılı olduğum için öyle o" deyip çok alaycı bir şekilde konuyu değiştirdim. O güzel anı o kadar hızlı yok ettim ki. Bedenim aklımdan çok daha hızlı bir şekilde o tehlike alarmını verdi ve o gelen sevgiyi, o takdiri anında bertaraf etti. İşte bu, o bahsettiğimiz hissin yetişkin hayatımızda, o gündelik ilişkilerimizde nasıl vücut bulduğunun en net örneği bence. Çünkü zihnimizin inandığı ve bedenimizin böyle istemsiz reflekslerle koruduğu bu değersizlik algısı hayatımızın tam ortasına çok sinsi 3 farklı tuzak kuruyor. Ve çoğumuz hiç farkında olmadan her gün bu tuzaklardan birine düşüyoruz. 3 tuzak dedin. Nedir bu tuzaklar? Yani pratikte ikili ilişkilerimizde nasıl kendini gösteriyor bunlar? Senin az önce o yemekte yaşadığın olay tam olarak birinci tuzak aslında. Biz buna itmek diyoruz. İtmek. Evet, biri sana gerçekten iyi davrandığında, seni olduğun gibi kabul etmeye başladığında ona şüpheyle bakmak, içten içe kesin benden bir şey istiyor demek ya da eğer biraz daha yaklaşıp o gerçek yüzümü, o kusurlu halimi görürse nasıl olsa gidecek, iyisi ben onu kendimden uzaklaştırayım da bari kontrol bende olsun diyerek insanları itmek, görünmez duvarlar örmek, soğuk yapmak, senin yaptığın gibi espriyle geçiştirmek. Evet ya, sevgi geldiğinde onu şakayla ya da alaycılıkla dövmek resmen. Kapıdan içeri almamak. Peki ikinci tuzak, bu bana çok tanıdık geldi ama sanırım daha yorucu olanları da var bunun. İkincisi çok daha yorucu, test etmek. Bu gerçekten iki taraf için de cehennem gibidir. İçerideki o ben sevilmeye layık değilim inancı o kadar güçlüdür ki biri seni sevdiğini söylediğinde sürekli bir güvence arayışına girersin. Zihnin sürekli sorar beni gerçekten seviyor mu, gerçekten mi? Ve karşındakini yorana kadar onu sınamaya başlarsın. Sınamak derken mesela ufak krizler mi çıkarmak? Aynen öyle, krizler çıkarmak. Mesela sırf o kişi peşinden gelecek mi, seni gerçekten tutacak mı diye görmek için sudan sebeplerle tartışmalar yaratmak, uzaklaşmış gibi davranmak, mesajlara bilerek geç cevap verip onun endişelenmesini beklemek. Çok ağır bir şey bu. Öyle, kendini geri çekmek sürekli. Ve işin en acı tarafı nedir biliyor musun? O kişi testini geçip sana geri dönse bile, bak buradayım, seni seviyorum, hiçbir yere gitmiyorum dese bile o cevaplara asla tam olarak inanmazsın. İnanmıyoruz, evet. Çünkü o cam duvar hala oradadır. Tamam bugün gitmedi ama kesin yarın gidecek der o içindeki ses sana. İnanılmaz. Ben bunu kendi hayatımda ne kadar çok yaptığımı şu an fark ediyorum. Özellikle 20'li yaşlarımda. Yani
Birinin beni sadece ben olduğum için sevebileceğine o kadar inanmıyordum ki o zamanlar, durup dururken sorun çıkarırdım. Mesela akşam planını iptal ederdim, sırf bakalım benim için kendi planından vazgeçecek mi demek için. Hı hı. Aslında içten içe onun da diğerleri gibi beni terk edeceğini kanıtlamaya çalışıyordum kendime. Ve beklediğim gibi beni bırakıp gittiğinde, o yorgunluktan pes ettiğinde de işte haklıydım, zaten kimse kalmaz derdim. Oysa o insanı yorup gönderen benim kendi içimdeki o değersizlik inancımdı. Kendi kurduğum kehaneti kendim gerçekleştiriyordum resmen. O savunmasızlığın için çok teşekkür ederim çünkü inan bana bunu hepimiz yapıyoruz. Ben de uzun süre 3. tuzağın içinde debelendim durdum ki bence 3. tuzak en sinsi olanı. Nedir o? Hak etmeye çabalamak. Evet, sevgiyi ödemeye çalışmak. Tam olarak o. Ancak sürekli verirsem, kendimi feda edersem, hiç sorun çıkarmazsam, onun tüm dertlerini çözersem sevilirim yanılgısı. Hiç durmadan çabalamak. Ben sadece var olduğum için değerli değilim, ancak işe yararsam o sevginin bir gerekçesi olur diye düşünmek. Sürekli bir performans hali yani. Evet, mükemmel bir performans sahnelemek zorundasın. Ve o artık yeterince iyi oldum, artık dinlenebilirim hissi hiçbir zaman gelmez. Tükenene kadar o sevgiyi hak etmeye çalışırsın. Ben hep o uslu çocuk oldum mesela. Veren taraf oldum. Sanki almaya hiç hakkım yokmuş gibi. Bu çok ağır bir yük. Gerçekten çok ağır. Yani insan sevilmek isterken aslında bir şirkette çalışıp maaşını hak etmeye çalışan bir işçi gibi hissediyor kendini ilişkilerinde. Her an tetikte olma hali. Öyle, çok yorucu. Bizi dinleyen sana sormak istiyorum şimdi. Evet, yolda yürürken, belki araba kullanırken ya da şu an evde kendi halinde bulaşık yıkarken bizi dinleyen sen. Sen de bunları yaşıyor musun içinde bir yerlerde? Biri sana doğru o saf içten adımı attığında bu saydığımız 3 tuzaktan hangisine düşüyorsun genelde? Hı hı. Onu hemen uzağa mı itiyorsun, espriyle, soğuklukla ya da beni gerçekten seviyor mu diye için içini yiyerek krizler çıkarıp sürekli test mi ediyorsun o insanı? Yoksa sevgisini kaybetmemek için deliler gibi kendini yok sayarcasına o sevgiyi hak etmeye mi çalışıyorsun? Peki, zihnimizin yıllar önce inandığı, amigdalamızın o duman detektörü gibi koruduğu ve ilişkilerimizi adeta bir savaş alanına çeviren bu döngüden buradan nasıl çıkacağız? Çoğu yerde kendini sev gibi çok klişe kişisel gelişim lafları duyuyoruz hepimiz. Ama biz daha kendi içimizde ben kusurluyum diye bağırırken, o kilitli odanın içindeyken bu dediğini pratikte nasıl yapacağız? Bu haklı bir isyan aslında. Kendini sev cümlesi o kadar çok kullanıldı ki günümüzde. İçi tamamen boşaldı. Ama Thich Nhat Hanh'ın bu konuya yaklaşımı bence çok sarsıcı ve çok temel bir yerde duruyor. O der ki, kendinizi sevmeden başkasını sevemezsiniz ve kendinizi sevmek bencillik değil, bir zorunluluktur. Bencillik değil, zorunluluk. Bu kelime çok iddialı. Neden bir zorunluluk olsun ki bu? Çünkü dışarıdan gelen sevgiyi içine alacak olan kap, senin kendi içindeki değer hissindir. Eğer o kap delikse, dışarıdan okyanuslar kadar sevgi de aksa, içinde tutunamaz, akar gider. Psikolog Carl Rogers buna koşulsuz kabul diyor. Koşulsuz kabul. Yani bir insanın performansı, başarıları, ne kadar güzel göründüğü ya da ilişkide ne kadar fedakar olduğu için değil, sadece var olduğu için, nefes aldığı için değerli olması durumu. Bizim önce kendi içimize dönük o koşulsuz kabulü o kilitli odadaki korkan çocuğa sunmamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak dışarıdan gelen her sevgiye acaba hangi şartla beni seviyor diye şüpheyle bakarız. Biliyor musun, bu koşulsuz kabul fikrinin, yani insanın sadece var olduğu için paha biçilemez olması fikrinin tasavvufta o kadar naif, o kadar derin bir karşılığı var ki. Öyle mi? Nasıl bir karşılık bu? Tasavvuf felsefesi der ki, insanın ta içinde, kalbinin en derininde ilahi bir öz, bir cevher vardır. Sen sıradan tesadüfi bir biyolojik yığın değilsin. İçinde o bütünden, o kaynaktan bir nefes taşıyorsun. Bu Çok güçlü bir perspektif. Gerçekten. Ve sadece sembolik bir şiirsellik değil bu. Yani varoluşsal bir gerçeklik olarak görüyorlar bunu. kesinlikle öyle. O yüzden tasavvuf sana şunu söyler. Sen dönüp aynaya baktığında kendine ben değersizim, ben sevilmeye layık değilim, bende iş yok dediğinde aslında alçak gönüllülük falan yapmış olmuyorsun. Kendi içindeki o ilahi öze,
o eşsiz cevhere hakaret etmiş oluyorsun. Sufizm, insanın kendini değersiz görmesini kendine zulmetmek olarak tanımlar. Kendine zulmetmek inanılmaz bir ifade bu. Evet, zulüm sadece dışarıdan birinin sana zorla yaptığı bir şey değildir. İçindeki o ışığı, o değeri inkar ettiğinde kendine yaptığın şeydir en büyük zulüm. Yani o dışarıdan duyduğumuz "sen değerlisin" cümlesi, modern zamanların o altı boş bir motivasyon sözü değil aslında. Bu, senin nefes alıyor olmanın çok net, değiştirilemez bir gerçeği. O cevhere zulmetmemek. Çok çok derin bir yer burası. Çözüm için biz hep dışarıda bir şey bekliyoruz, biliyor musun? O bizi kurtaracak devasa bir film sahnesi arıyoruz hayatta. İçimizdeki o karanlığı bir anda silecek sihirli bir değnek bekliyoruz. Ama çözüm aslında o kadar içeride, o kadar ufak adımlarla, o kadar yavaş ilerleyen bir süreç ki biz bugün bu masada büyük devrimler, yarına her şeyi çözecek o 5 maddelik listelerden önermiyoruz. Hayır, öyle listelerimiz yok. Sadece 3 küçük, 3 çok nazik adım var önümüzde. Bu sessiz adımlar neler peki? Birincisi sadece fark etmek. Biri sana güzel bir şey söylediğinde, sana değer verdiğinde, içinde yükselen o camı, o duman dedektörünün sesini fark etmek. Şu an içimde o cam iniyor, şu an omuzlarım kasılıyor, şu an ondan kaçmak istiyorum diyebilmek. Kendini hiç yargılamadan sadece o anı yakalamak. Sadece izlemek yani, eleştirmeden. Aynen öyle. İkincisi ise o sesin kaynağını görmek. O ses konuşmaya başladığında, gerçeği bilse sevmezdi dediğinde ona yavaşça dönüp şunu söylemek: bu ses bana ait değil. Bu ses geçmişten, karanlıkta dünyayı anlamaya çalışıp korkan o küçük çocuktan geliyor. Bu benim şu anki buradaki gerçeğim değil demek. Ve üçüncüsü, o minik ama sanırım yapması en zor olan deneme, Evet, üçüncü adım o pratik deneme. Bir gün biri seni takdir ettiğinde ya da sadece gözlerinin içine sevgiyle baktığında o anlık refleksle, hemen açıklamalar yapmadan, konuyu değiştirmeden, alaycı bir şekilde durumu küçümsemeden, sadece gözlerinin içine bakıp derin bir nefes alıp teşekkür ederim diyebilmek, o sevgiyi, o sıcaklığı sadece bir kereliğine içeri almak. sadece bir anlığına. Evet, o camı tamamen kırıp dökmene gerek yok hemen, sadece bir saniyeliğine aralamak. O kilitli odada yıllardır saklanan çocuğun elinden yavaşça tutup "korkma, artık güvendeyiz, artık tehlikede değiliz" diyerek o kapıyı aralamak gibi bu. Kesinlikle öyle. Çok şefkatli bir yerden. Çünkü bizim bugün burada bu derin sohbette masanın üzerine bıraktığımız bu yükten alıp hepimizin cebimize koyacağımız yan yana duran iki temel his var. Birincisi, bu inancı sen koymadın oraya. O antivirüs yazılımını sen seçmedin. Sevilmeye layık olmadığın fikrini sen uydurmadın. Bu sana çok küçükken, sadece hayatta kalmaya çalışırken öğretildi. Senin bunda hiçbir suçun yoktu. Ve hemen yanındaki o ikinci güçlü his, sana öğretilen bedenin o yıllarca ezberlediği her şey yavaşça şefkatle unutulabilir. O yazılım silinebilir ve yerine yenisi, çok daha güzeli, o hak ettiğin koşulsuz sevgi öğrenilebilir. Bugün ya da yarın, günün birinde, biri sana içtenlikle "seni seviyorum" dediğinde, içinde ilk ne oluyor? O hissi hiç fark ettin mi?